Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Yapımı oldukça kolay. Şöyle kullanacağım ip orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Şişlerim 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi 2 kez örüyorum. Bakın bir kez ördüm, çişimden çıkarmadım, bir kez daha aynı ilmeği ördüm. İlmeğin boyunu uzatacağım bir sonraki sırada. Bir diğer ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Bir tanesini çift örüyorum. Şöyle yani 2 kez batarak düz örüyorum. Bir sonrakini normal düz. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Güzel ve kolay bir model. Evet, sıradaki ilmeğimi 2 kez düz olarak ördüm. Bir sonrakini düz ördüm ve kenar ilmeğimi de yine düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Şu 2 kez bakın 2 kez ördüğüm ilmeği şöyle aldım, boyunu uzattım ve örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Bir sonrakini düz, ipi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Şu çift dolanan olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak. Yani ön tarafta, kendimden tarafta. Bir sonrakini de düz örüyorum. Bu şekilde devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğinden sonra bakın 2 ilmeğim var. Şu uzun olan ilmeğim, diğeri ters olan ilmeğimiz. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, bakın uzun olan bir de ters olan ilmeğimi ikisini bir düz örerek keselim. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Sıra başında burada önce artırma yapmıştım. Sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın. Burada da artırma yaparsak ilmek sayımızda artış olur. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim, bakın bu ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek devam ediyorum. Ters olan ilmeğimi ters, şu artırma yaptım. Yani ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum. Bir ters, bir düz örerek dördüncü sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimizi de yine düz olarak ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim.
kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğim var. Bakın bu ters olan ilmeğim, düz olan ilmeğim. Düz olan ilmeğimi yani ikinci ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. İkinci ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ters, bir düz ilmeğim var. Bu düz olan ilmeğim yani ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım ve düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda da bir artırma yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Burada bakın kenar ilmeğinden sonra artırma yapmamışız. Burada artırma yaparak daha sonra kenar ilmeğini örelim. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Modeli bir kez kurduk. Modelde kaydırma yapmayacağız. İkinci model kurulumunda aynı şekilde yapacağız. Birincide nasıl yaptıysak aynı şekilde yaparak ikinci modeli de kuracağız. Evet, şöyle göstereyim. Bakın model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ikinci modelde burada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Yani birinci ilmeğimizi 2 kez düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi bir kez düz örerek birinci sırayı bu şekilde başlıyoruz. Ben daha fazla videoyu uzatmayayım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Bir parça da daha önce yaptım. Bakın bunu da lastiksiz yaptım. Modelde kıvrılma olmuyor. Ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Şöyle güzel, zarif bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelden yelek, hırka, süveter, yazlık örgülerinizin hepsinde kullanabilirsiniz. Koton iple, merserize iplerle harika olur. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.